Bu, gezegenimizin en eski nefesi. Milyonlarca yıldır bu yeşil labirent, dünyanın kalbine atmaya devam ediyor. Amazon sadece bir orman değil, yaşamın ta kendisi. Bugün bu muazzam ekosistemin derinliklerine dalıyoruz. Her sabah güneş, Amazon'un devasa yeşil örtüsünü altın ışıklarıyla selamlarken, dünyanın en büyük yağmur ormanı uyanmaya başlar. Bu topraklarda her damla su, her yaprak, her canlı birbiriyle dans ediyor. Yüz binlerce yıllık bir dans bu. Şafak vakti, ormanın en hareketli saatleridir. Scarlet makavlar gökyüzünü kızıla boyarken, tukan kuşları meyve ağaçlarının tepelerinde kahvaltılarına başlar. Yerde tapirlerin gece boyunca bıraktıkları izleri takip eden jaguar yavruları, annelerinin avlanma derslerini dikkatle izler. Amazon'un rakamları bile insanı hayrete düşürür. 5,5 milyon kilometrekarelik bir alan. Bu, Avrupa'nın neredeyse yarısı kadar. İçinde akan nehirler, dünyadaki tatlı suyun 1/5'ini taşıyor. Her 4 nefesimizden birini bu orman üretiyor. Burada zaman farklı akar. Bir ağacın büyümesi yüzyıllar sürerken, bir kelebeğin ömrü sadece bir mevsimdir. Bazı ağaçlar İsa'dan önce dikilmiş, hala ayakta. Her biri kendi başına bir ekosistem. Tek bir ağaçta bile 400'den fazla böcek türü yaşayabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dev bromelya çiçekleri yapraklarında biriktirdikleri suyu serbest bırakır. Bu mini göletler zehirli ok kurbağalarına ev sahipliği yapar. Yaprakların arasında renkli orkideler güneşe doğru uzanır, her biri farklı bir böcek türünü kendine çeker. Yağmur ormanının kendine has bir ritmi var. Her öğleden sonra başlayan yağmurlar toprağa can veriyor. Bu yağmurların %75'i ormanın kendi ürettiği nem. Yapraklar suyu gökyüzüne gönderiyor, bulutlar onu geri getiriyor. Sonsuz bir döngü. Yağmur damlalarının her biri yaşamın küçük birer habercisi gibi.
Toprağa düşen her damla binlerce mikroorganizmayı harekete geçirir. Mantarlar yer altında kilometrelerce uzanan ağlarıyla bu suyu ağaçlara taşır. Amazon'da hiçbir damla boşa gitmez. Her şey birbiriyle bağlantılı, her şey bir amaca hizmet eder. Nehir kıyısındaki dev Victoria nilüferleri 2 metre çapa ulaşabiliyor. Yaprakları o kadar güçlü ki küçük bir çocuğu taşıyabilir. Geceleri açan çiçekleri, özel böcekleri kendine çekerek tozlaşmayı sağlıyor. Ormanın derinliklerinde her an yeni bir hikaye başlıyor. İşte orada, nehir kıyısında bir jaguar. Amazon'un gölgeler prensi. Her adımı hesaplı, her hareketi ölümcül bir zarafetle örülü. 300 kiloluk bir basınçla ısırabilen bu muhteşem avcı, suda da, karada da üstün. Jaguarın gözleri avını bulmuş. Nehirde yüzen bir kapibara. Dünyanın en büyük kemirgenini avlamak için mükemmel bir fırsat. Kasları gerilir, tüyleri hafifçe diken diken olur. Tek bir hata bile avının kaçmasına sebep olabilir. Ağaçların tepesinde başka bir drama oynanıyor. Örümcek maymunları 30 metre yükseklikte hiç düşmeden ilerleyebiliyor. Kuyrukları adeta 5. bir el gibi. Bir daldan diğerine sıçrarken anlık kararlar vermek zorundalar. Yanlış bir hesap ölümcül olabilir. Kırmızı uluyan maymunlar sürüsü yaklaşıyor. Sesleri 5 kilometre öteden duyulabilir. Bu güçlü ses, bölgenin kime ait olduğunu ilan ediyor. Ormanın doğal alarm sistemi gibiler. Tehlike gördüklerinde tüm ormanı uyarıyorlar. Ancak bu ormanın gerçek hükümdarları çok daha küçük. Milyarlarca karınca, doğanın ilk çiftçileri olarak kendi medeniyetlerini kurmuş durumda. Yaprak kesici karıncalar, günde kendi ağırlıklarının 50 katı yaprak taşıyabilir. Bu yaprakları yer altındaki bahçelerinde mantar yetiştirmek için kullanıyorlar. Yer altındaki karınca kolonileri modern şehirlerden farksız. Havalandırma sistemleri, çöp odaları,
kreşler ve hatta tarım alanları. Tek bir kolonide 8 milyon karınca yaşayabilir. Her biri toplumun devamlılığı için özel bir göreve sahip. Gece çöktüğünde bambaşka bir Amazon uyanır. Biyolüminesan mantarlar ormanı mavimsi bir ışıkla aydınlatırken binden fazla yarasa türü gecenin korosuna katılır. Her biri kendi frekansıyla iletişim kuruyor, her biri farklı bir besin peşinde. Karanlıkta 6 metreye kadar uzayabilen anakonda avının kokusunu alır. Su ve kara arasındaki bu dev avcı, kapibara gibi büyük memelileri bile avlayabilir. Isırığı öldürücü değil ama sarılarak avını boğması sadece dakikalar alır. Soya tarlaları ve sığır çiftlikleri için açılan alanlar ormanın kalbini parçalıyor. Her yıl binlerce hektar orman tarım arazisine dönüşüyor. Ağaçlar devrilirken yüzlerce yıllık yaşam ağları da kopuyor. Altın madenciliği nehirleri zehirliyor. Her yıl 180 ton civa nehirlere karışıyor. Bu zehir besin zincirine giriyor, balıkları, hayvanları ve insanları etkiliyor. Yeraltı suları da tehdit altında. Bir zamanlar berrak akan dereler, şimdi çamurlu ve zehirli. Kaçak avcılar, nesli tükenmekte olan türleri hedef alıyor. Bir jaguar postu kara borsada 25.000 dolar ediyor. Her yıl binlerce papağan ve egzotik kuş kaçak yollarla yurt dışına çıkarılıyor. Yerli halklar topraklarını ve geleneksel yaşam biçimlerini kaybediyor. İklim değişikliği de ormanı vuruyor. 2005 ve 2010'daki büyük kuraklıklar milyonlarca ağacın ölümüne neden oldu. Kuruyan orman yangınlara daha açık hale geliyor. Bir zamanlar nemli olan toprak artık çatlamış ve cansız. Yağmur ormanının yok olması küresel iklimi de etkiliyor. Amazon'un ürettiği nem bulutları artık oluşamıyor. Güney Amerika'nın tarım bölgeleri yağmursuz kalıyor. Bu sadece bölgesel değil, küresel bir kriz. Yerli halkların bilgeliği de bu tahribatla birlikte kayboluyor. Yüzlerce yıllık bitki bilgisi, şifa gelenekleri ve sürdürülebilir yaşam pratikleri. Hepsi modern dünyanın hızlı tüketim anlayışına kurban gidiyor. Amazon Nehri dünyanın en büyük su sistemi. Her saniye 209 bin metreküp su Atlas Okyanusu'na dökülüyor. Bu, Niagara Şelalesi'nin 500 katı kadar su demek. Kaynağından ağzına kadar 6.400 kilometre uzunluğunda. Dağlardan başlayan bu yolculuk, 9 ülkeyi birbirine bağlıyor. Nehrin kolları, dev bir ağacın dalları gibi kıtayı sarıyor.
1100'den fazla kol, binlerce küçük dere. Her biri yaşamın bir damarı. Yağmur mevsiminde nehir öyle genişliyor ki bazı bölgelerde karşı kıyı görünmez oluyor. Nehrin derinliklerinde elektrikli yılan balıkları 860 volt elektrik üretebiliyor. Bu, bir evi aydınlatmaya yetecek güç. Onlar bu elektriği hem avlanmak hem de iletişim kurmak için kullanıyor. Suyun altında görünmez bir elektrik ağı örüyorlar. Pembe yunuslar bu kahverengi sularda dans ediyor. Onlar nehrin en zeki sakinleri. İnsan beyninden büyük beyinlere sahipler. Sonar sistemleriyle bu bulanık sularda kolayca yön bulabiliyorlar. Aralarındaki iletişim karmaşık bir dil gibi. Piranaların kötü şöhreti gerçeği yansıtmıyor. Bu balıklar genelde ölü hayvanları yiyerek nehri temiz tutuyor. Bir grup pirana, bir ineği 45 dakikada iskelet haline getirebilir. Ama insanlara saldırmaları son derece nadir. Onlar doğanın temizlik ekibi. Dev, su samurları kıyıda oynaşıyor. 2 metre boya ulaşabilen bu sevimli devler, piranaları bile avlayabiliyor. Sosyal hayvanlar, aileler halinde yaşıyorlar. Yavrularına yüzmeyi ve avlanmayı öğretirken saatlerce oyun oynuyorlar. Yağmur mevsiminde nehir taşıyor, ormanı su basıyor. Ama bu bir felaket değil, bereket. Balıklar ormana girip ağaçların arasında yumurtluyor. Su çekildiğinde geride bereketli bir toprak kalıyor. Amazon'da her şey bir döngünün parçası. Güneş, Amazon'un üzerinde bir kez daha batarken bu kadim ormanın bize verdiği mesaj çok net. Yaşam tüm formlarıyla kutsal ve birbiriyle bağlantılı. Bu ormanı korumak sadece ağaçları değil, insanlığın geleceğini de korumak demek. Her gün Amazon'da kaybettiğimiz her hektar binlerce yıllık bir hikayenin sonu demek. Her kesilen ağaç, yüzlerce canlının evi. Her kuruyan dere, sayısız türün yaşam kaynağı. Fakat her dikilen fidan, her korunan bölge, her başarılı proje, umudumuzun yeşermesi demek. Bu yeşil gezegen, atalarımızdan bize kalan en değerli miras. Ve şimdi seçim bizim. Ya bu mirası koruyup gelecek nesillere aktaracağız ya da kendi ellerimizle yok edeceğiz. Amazon bize bir seçim sunuyor. Onu bir mezarlık mı yoksa bir miras mı yapacağız? Unutmayın, bu orman yok olduğunda yalnızca ağaçları değil, kendi geleceğimizi de kaybedeceğiz.
Amazon'un kaderi, insanlığın kaderiyle bir. Her nefesimizde bize hayat veren bu ormanı korumak, kendimizi korumak demek. Belki de Amazon'un en büyük dersi bu. Hepimiz biriz. Ağaçlar, hayvanlar, yerliler, nehirler ve bizler. Ya hep birlikte var olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Bu Amazon ve bizim hikayemiz. Ben Buğrahan Küçükfarsak. Bir sonraki serüvenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.